İlmeklerin Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar bugün şöyle sevimli bir elbise çalışacağız. Bakın şu şekilde mini minnacık cici buraya kadar düz ördük. Buradan sonrası bir ajur modeli koyduk. Bakın şu şekilde kolay, basit, çok az bir ip kullandım arkadaşlar. Ben bunu 3, 6, 9 aya kadar olabilecek şekilde bu elbisemiz. Ama büyütebiliriz. Büyük yaşlar için de uygulayabiliriz. Bizim elimizde olan bir şey. Bu elbisemde bir koton ip kullandım arkadaşlar. Marka vermek istemiyorum ama özelden yazarsanız yine bilgi veririm. İstediğiniz koton ipi kullanabilirsiniz. Koton ipinize uygun da tığ kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir yumaktan hemen hemen bir tane elbisemiz çıkacaktır. 100 gramlık bir ip kullandım. İşte dediğim gibi tığınıza göre ipinize göre de tığ kullanacaksınız. Bakın şu şekilde 2 tane de küçük düğmeye ihtiyacınız var. Başka da bir şeye ihtiyacınız yok. Zaten tamamen dikişsiz. Buradan yakadan başlayarak ilerlediğimiz bir model. Basit, ilk yani örgü bilmeyenleri bile rahatlıkla yapabileceği bir model oldu. Bu şekilde dilerseniz başlayalım. Hepinize kolay gelsin. Evet, elbisemize şöyle bir sabitleme zinciri çektim. Bakın 1, 2, 3 zincir çektik. Hemen ilk başladığımız zincirin kanadına batıyorum ve 1, 2 kez yukarı çıktım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bakın şurada oluşan, şu arada oluşan, şuradaki, şu kısımdaki boşluğumuza hemen tığımızı geçiriyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Hemen devam edelim. Evet. Hemen 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3. Hemen aldım ipimi başına. Bakın yine aynı şekilde şurada oluşan boşluğumuza hemen bir ikili trabzan çalışıyoruz. Yine aynı şekilde 3 zincirimi çektim. Arada oluşan bakın şu boşluğumuza, şuradaki boşluğumuza 3 tane bir tane ikili trabzan yaparak yukarı çıkıyoruz. Bakın bu şekilde. Hemen 1, 2, 3 tane yaptık. Yine devam ediyoruz. Bu şekilde bakın yukarı doğru çıktık. Toplamda 34 tane kutucuk elde edeceğiz. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Bir altıncıyı da beraber yapalım. 1, 2, 3. Hemen şu kısma geldim. Hemen bakın 1, 2 kez de yukarı çıktım. Dediğim gibi toplamda 34 tane kutucuk elde edip gelelim. Evet, 34 tane kutucuğumuzu oluşturdum. Hemen bakın şöyle başlıyoruz. Şu kısma, başlangıç noktamıza bakın, zincirler aşağıya doğru. Bakın zincirler aşağıya doğru. Bu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Hemen bir tane başına aldım. Ve aynı yere bakın kutucuğumuza 1, 2 tane ikili trabzan çalıştım. Bir de zincirimizi sayıyoruz. 3 tane ikili trabzan çalışmış olduk. 3 tane olmuş oluyor. Biz de zincirimizi saydığımız için 1, hemen bir sonraki kutucuğumuza geçtim. 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın devam ediyorum. 1, 2, 3. Bakın hemen bir sonraki kutucuğuma geçtim. 1, 2, 3. Evet. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4 tane kutucuğumuzu bu şekilde çalıştık. Hemen bir sonraki kutucuğumuza geçiyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada 2 zincir çekiyoruz. Hemen aynı yere 2 tane daha ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın. Şimdi kol kısmına geldiğimiz için burada bir tane zincir çektim. Hemen bir sonraki kutucuğuma geldim.
3 tane ikili trabzan çalışacağım. 1 2 3. Arada bir zincir. Hemen diğer kutucuğumuza 3 tane ikili trabzan. Hemen bir zincirimi çektim. Diğer kutucuğuma geçtim ve hemen 3 tane ikili trabzan yaptım. Toplamda bu şekilde 7 tane kutucuk çalışacağız. Bakın 1 2 3 4 tane daha çalışıp gelelim. Aralarda bir zincir çekeceğiz. Evet, bakın 7 tane kutucuğuma 1 2 3 4 5 6 7 aralarında birer zincir çekerek üçerli ikili trabzan çalıştım. Şimdi bakın bir zincirimi çektim. Hemen bir sonraki kutucuğuma 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirimi çektim. Bir sonraki aynı yere 2 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Şimdi bakın sırt kısmına geldik. Ön kısmına geldik. Buralar sırt kısmı. Ön kısmına geldik. Hemen zincir çekmeden bakın devam ediyorum. İpimi aldım. Hemen 3 tane yine ikili trabzan çalışıyorum. Ve 3. Bakın arada zincir yok. Yine devam ediyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yine aynı şekilde aldım. 3 tane ikili trabzan bir sonraki kutucuğumuzun içerisine. Evet, bu şekilde de 8 tane kutucuğumuzu bu şekilde doldurup gelelim. Arada zincir yok. Evet, toplamda 8 kutucuğumu bu şekilde doldurdum. Bakın hemen aldım, tekrar yine ipimi doladım tığıma ve bir sonraki kutucuğumuza 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen 2 zincirimi çektim. Yine aynı kısma 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın aynı kutucuğun içerisine. Şimdi kol kısmına geldik. Kol kısmına geldiğimiz için arada bir zincirimi çektim. Hemen diğer kutucuğuma 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Ve 3. Bir sonrakine bir zincir çekerek geçtim. Hemen buraya da 1 2 3 tane ikili trabzan çalıştım. Bakın yine arada zincir. Bu kol kısmında da arada bir zincir çekerek aynı şekilde üçlü ikili trabzanlar çalışıyoruz. 7 tane kutucuğumuzu doldurup gelelim. Evet, 7 kutucuğumuzu yaptım. Arada birer zincirimizi çekerek. Şurada çekmemişim sanırım. Hemen bir tanesini birlikte yapalım. Bakın bir sonraki kutucuğumuza da hemen 3 tane ikili trabzanımızı çalışalım. Ve 3. Toplamda bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptım ve hemen bir zincirimizi çekiyoruz. Diğer kutucuğumuza bakın 1 2 tane ikili trabzan yaptık. Arada 2 zincirimiz, yine aynı kutucuğumuza 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi artık zincir çekmeden devam ediyoruz. Bakın bir sonraki kutucuğumuza 3 tane ikili trabzan. Hemen bir sonraki kutucuğumuza 3 tane ikili trabzan. Yine burada da 4 tane kutucuğumuzu bu şekilde dolduruyoruz ve örgümüzün sıramızın sonuna geliyoruz. Bakın şöyle bakın 2 tane yaptım. Burada üçüncüyü şu kısma yapmak istiyorum. Çünkü örgümüz havada kalmasın orası diye. Bakın şöyle başlangıç zincirimizin hemen içerisinden geçirdim ve şöyle ikili trabzanımı yaptım. Şurası düzgün dursun diye. Şimdi bir zincirimi çektim. Şöyle dönüyoruz. Hemen bakın. Şöyle
Burada 3 zincirimizi çekeceğiz. Pardon, 2 3 zincirimizi çektik. Yukarı çıktık ve devam ediyoruz. Bakın hemen şu kısımdan ikili trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. Hep bütün şöyle bakın şu kısma kadar, bakın şuraya kadar bütün ikili trabzanlarımızın üzerine ikili trabzan çalışıyoruz. Şöyle devam edelim. Şöyle bakın. Arada herhangi bir zincir falan yok. Direkt devam ediyoruz bu şekilde. Hemen şu kısma kadar gelelim. Şöyle ikili trabzanlarımızı tamamlayalım. Bakın şuradaki kısmı da yapıyoruz. Şöyle. Hemen V kısmına geldik. Hemen iki tane yine aynı zincirimizin içerisine iki tane ikili trabzan çalışıyoruz. İki zincirimizi çekiyoruz. Hemen aynı yere yine iki tane ikili trabzan çalışıyoruz. Evet. Bakın şimdi kol kısmına geldik. Yani arada bir zincir çekerek oluşturduğumuz kümelere. Hemen burada bir zincirimi çekiyorum ve hemen şu boşluğumuza bakın. İlk boşluğumuza hemen 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bakın arada bir zincirimi çektim. Diğer boşluğumuza hemen atlıyoruz. Bu kısmına yine 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 2 ve 3. Bakın yine arada bir zincirimiz. Bir sonraki boşluğumuza 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Evet, bu kısmı da şu kısma kadar gelelim. Şurada anlatacağım tekrar detaylı kısmını. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın sonuncu kısmına geldim. Sonuncuyu da yaptım. Şu kısmı da yaptık. Hemen bir zincirimi çektim ve hemen şu zincirimizin içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın hemen iki zincirimi çektim. Yine aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şimdi burada direkt devam ediyoruz. Bakın hiçbir şekilde zincir çekmeden aldım. Şuradan başlayarak bakın. Şuradan hemen başlayarak devam ediyoruz. Bakın arada hiçbir zincir yok. Ön kısmına geldik örgümüzün. Ön kısmı tamamen ikili trabzanla devam ediyor. Böyle ikili trabzan yaparak şu kısma kadar gelelim arkadaşlar. Bakın şu kısma kadar bütün ikili trabzan yapacağız. Şuradaki zincire kadar ikili trabzanlarımızı yapıp gelelim. Bakın bütün ikili trabzanlarımızı doldurduk. Bakın ta ki bu kısma kadar. Bakın zincirimizin içerisindeki kadar yaptık. Şimdi tekrar zincirin içerisine iki tane ikili trabzan çalışıyoruz. Hemen iki tane zincir çekiyoruz. Yine aynı zincir içerisine iki tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın şimdi kol kısmına geldik. Yine de arada zincirli olan kısma hemen bir zincirimizi çektik ve ilk boşluğumuza 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Ve 3. Bakın hemen bir zincirimizi çektik. Hemen diğer boşluğumuza yine 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 3. Hemen bir zincir, yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın buraya kadar devam edeceğiz. Şu zincir kısmına kadar devam edip gelelim arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde arada birer zincir çekerek
Sonuna kadar geldim. Yine bakın şu kısımda da bir zincirimi çektim. Hemen kutucuğumun içerisine, bakın zincirimin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen arada 2 zincirimi çektim ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi bu kısımda yine devam ediyoruz. Bakın. Yine bütün ikili trabzanlarımızın üzerine ikili trabzan olacak şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlıyoruz. Evet, devam edelim isterseniz. Şöyle. Kolay bir model arkadaşlar. Yani örgü bilmeyenler bile kolaylıkla yapabilir. Elimden geldiği kadar da basite alarak anlatmaya çalıştım. Şöyle devam ediyoruz. Bakın sonuncu kısma da geldik. Evet. Şimdi yine 1, 2, 3 zincirimizi çektik ve örgümüzü şu şekil çevirdik. Yine bakın aynı şekilde devam ediyoruz ikili trabzanlarımıza. Şöyle. Bundan sonrası işlemimiz aynı. Bakın şu kısma kadar geleceksiniz. Yine aynı şekilde burada 2 tane doldurup tekrar kol kısmı aynı çalışacaksınız. Sıranın sonuna kadar yine aynı şekilde. Sadece dikkat etmeniz gereken noktalar şuradaki arttırmalarınıza bakın. Şu kısımları da dolduracaksınız. Unutmayacaksınız kol kısımlarında. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Zaten bakın modelimiz oluştu. Şöyle kollarımız. Şöyle bakın. Bu şekilde oluştu. Şöyle kameramız. Evet. Bakın bu şekilde şöyle ön tarafı böyle, arka tarafı da bu taraftan düğmeli olacak zaten. Bu şekilde kaç sıra yaptığımızı biz sayalım. Evet, şöyle bakın şu V kısmından saymak istiyorum. 1, 2, 5 sıra olacak şekilde toplamda 1, 2, 3 sıra daha örülecek. 3 tane daha bu şekilde 3 sıra daha örüp gelelim arkadaşlar. Tamamlayıp gelelim örgümüzü. Ondan sonra devam edelim. Evet, toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane küçük olana kadar ördüm. Ve bakın şu kısmı da sık iğne, pardon, ikili trabzan olarak tamamladım. Geldim. Bakın şu şekilde devam ediyoruz. Hemen şu kısmı da yaptık. Bir tane içerisine yapıyorum. Bakın şöyle. Hemen artık kolları kapatacağız. Örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. Ben küçük bir çalışma yaptım. Ölçüleri vereceğim arkadaşlar. Büyük kısmını büyütme, küçültme kısımlarını da yine anlatacağım. Şimdi devam edelim. Bakın buraya kadar baştan geldim. Bir tane de zincirimizin içerisine yaptım ve hemen bir tane ipimizi başına aldım. Bakın kol kısmını atlıyoruz. Hemen kutucuğumuzun içerisine geliyoruz. Bakın şuradaki diğer zincirimizin içerisine geliyoruz. Ve hemen buraya bir tane daha ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın böylelikle kol kısmını kapatmış olduk. Şimdi devam ediyoruz beden kısmından. Bakın bu şekilde bütün ikili trabzanlarımızın üzerine ikili trabzan çalışıyoruz yine. Bu şekilde bir kolumuzu kapatmış olduk. Bakın bu şekilde bir kolumuzu kapatmış olduk. Evet. Şimdi devam edelim. Şu kısma kadar gelelim. Şu kısma kadar ikili trabzan çalışıp gelelim. Sırt kısmına da ikili trabzanlarımızı yapıp gelelim. Evet bakın. Diğer zincir kısmına geldim. Hemen zincirimizin içerisine de bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın hemen şu kol kısmımızı atlayacağız. Diğer zincirimize geçeceğiz. Hemen tığımın başına aldım. Bakın şöyle direkt zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum.
Ve devam ediyorum. Bakın bir sonraki ikili trabzanımızın tepesinden devam ediyoruz. Evet, şimdi devam edelim. Yine sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Bakın şu şekilde. Hemen burada 3 zincirimi çektim ve yukarıya çıkıyorum. Hemen devam ediyoruz. Bakın ikili trabzan çalışmaya. Şöyle kol altına kadar geleceğim. Kol altında göstereceğim ve zaten burası sıramızın sonuna kadar devam edecek. Hemen ipimizi açalım. Evet. Şöyle devam edeyim. Şöyle yapalım. Şu kısma kadar örelim arkadaşlar. Şu kısma kadar. Hem ben ipimi açayım. İpim dolaştı. Buraya kadar örelim. Buradan sonrasını göstereyim. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Bakın. Şu kısma da yine bakın. Zaten belli. Devam edeceğiz bu şekilde. İkili trabzan çalışarak şöyle ikili trabzan çalışarak bu sıramızı sonuna kadar tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Şöyle bakın, sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, bakın böylelikle sıramızın sonuna geldik. Hemen bu kısımda artık örgümüzü birleştiriyoruz. Bakın şöyle iki ucu tuttuk. Hemen şu başladığımız kısımdan, tepe noktasından bir tane ilmek kaydırma yapıyorum ve hemen 3 zincir çekerek yukarı çıktım ve devam ediyorum. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Yine bir sıra daha bu şekilde ikili trabzan çalışacağız. Bakın böyle devam edeceğim bütün sıramızın sonuna kadar. Şöyle bir sıra daha bütün ikili trabzanlarımızın üzerine ikili trabzan çalışıp gelelim. Sıramızın sonuna tamamlayıp gelelim. Evet, bir sıra daha düz örerek sıramızın sonuna geldim. Bakın şurada hemen birleştirelim. Hemen ilk başladığımız kısma bir tane ilmek kaydırma yaparak örgümüzü birleştiriyoruz. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın bir kez aldım. Şu kısma değil, şu kısma değil, bir sonraki kısma bir tane ikili trabzan yaptım. Şöyle çok açık oldu. Şöyle yapalım. Hemen birinciye değil, ikinciye. Şöyle yapalım. Arada bir zincir, hemen birinciye değil, ikinciye. Arada bir zincir, yine birinciye değil, ikinciye. Arada bir tane atlayarak ve birer zincir çekerek bu şekilde sıramızın sonuna kadar kutucuk yapacağız. Dilerseniz bu kısmını da düz yapabilirsiniz. Ben buradan bağcık geçireceğim için bu şekilde yapacağım. Bağcık olmamasını istiyorsanız düz bir şekilde bu sırayı da düz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz ben buradan ya kurdale ya da bağcık geçireceğim. Onun için böyle kutucukları hazırlıyorum. Dediğim gibi arada bir zincir, bir tane atlayıp ikinciye ikili trabzan yapıp sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın bir zincirimi çektim ve hemen başlangıç noktamızın içerisinden bir tane yine ilmek kaydırmamızı yaptık. Ve 1 2 3 zincir çekerek üst sıraya çıktık. Bakın hemen bir tane kutucuğumuzun içerisine bir tane şu zincirin başlarına ikili trabzan yaptığımız kısımlara bir tane kutucuğun içerisine hemen bir tane buraya. Devam ediyoruz. Bakın bir tane kutucuğun içerisine bir tane şu kısma. Böyle sıramızın sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp geleceğiz. Ve artık
etek ucuna geçeceğiz yavaştan. Bakın şöyle bir sıra daha örüp gelelim arkadaşlar. Bu şekilde kutucuğun içerisine bir tane, zincirin başlarına şöyle ikili trabzanların başına bir tane, bakın şu kısımlara. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Bakın şöyle hemen bir tane ilmek kaydırmamızı yaptık yine ve 1 2 3 zincirimizi çektik. Bakın aynı kısma hemen bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen arada 2 zincir çektim ve aynı yere tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın 1 ve 2. Bakın bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3. Bakın şöyle 3. kısma geldik. Hemen bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen arada bir zincir, hemen aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Bir tane başına aldık ve 1 2 3. kısma, bakın 3. trabzanımızın tepe noktasına bir iki tane ikili trabzan yaptım. Bakın arada 2 zincir yaptım ve tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bakın yine başına aldık. Bakın 1 2 üçüncüye hemen bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir arada ve aynı yere tekrar aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Bakın aynı şekilde V elde etmiş olduk. Yine 1 2 3. kısma geldim. Bakın bu sefer 2 tane aynı yere 2 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir, yine aynı yere 2 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Bakın tekrar 1 2 üçüncüye geldim. Bir tane ikili trabzan çalıştım. Bir zincir çektim. Yine aynı yere ikili trabzan çalıştım. Bakın bu şekilde tamamlayıp gelelim sıramızın sonuna kadar. Bakın bir tane ikişerli grup yapıyoruz, bir tane tekli grup. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, böylelikle bu şekilde de sıramızın sonuna geldik. Hemen bakın şu kısma geldim. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle 3 zincir çekerek yukarı çıktım. Pardon, hemen bir ilmek kaydırma yaptık. Hemen şu kısma da bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle zincirimizin üst kısmına doğru, bakın şöyle hemen bir tane daha ilmek kaydırma yaptık ve 1 2 3 zincir çektim. Hemen kutucuğumuzun içerisine de devam ediyoruz. İkili trabzanla 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın 1 2 tane zincir çektim. Hemen 1 2 tane ikili trabzan yaptım ve bir tane de şuradaki ikili trabzanımızın tepe noktasını çalışıyoruz. Bakın şu şekilde ve üçlü gruplar halinde olmuş oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Şu kutucuğumuza yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın arada bir zincir, hemen aynı yere tekrar. Şimdi bakın yine geldik. Bakın hemen kutucuğun zincirin içerisine değil, şuradaki, bakın şuradaki kısma bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen 2 tane de içerisine yapıyoruz. Bakın hemen arada 2 zincirimi çektim ve aynı yere 2 tane ikili trabzan çalışıyorum kutucuğumuzun içerisine. Bakın bir tane de şuradaki yine ikili trabzanımızın tepe noktasına. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın şu kısma bir tane yine aynı şekilde kutucuk yapıyoruz. Hemen bir zincirimi çektim yine aynı yere, bakın şu şekilde. Bir kez daha gösteriyorum. Bakın şu boşluğa değil, hemen direkt zincirin içerisine değil, şuradaki
ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane de kutucuğun zincirin içerisine yapıyoruz. Ve arada 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum zincir içerisine. Bakın bir tane de yine şuradaki ikili trabzanımızın tepe noktasına çalışıyoruz. Bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken nokta şuradaki zincir ikili trabzan tepe noktalarına da birer kez batmış olacaksınız. Bu şekilde direkt zincirlerin içerisine değil. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, bu sıramın da sonuna geldim. Bakın şöyle başlangıç noktamıza geldik. Hemen bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Hemen bakın bir diğer sıramıza da ilmek kaydırma yapıyoruz ve 3 zincirimizi çekiyoruz. Şimdi hemen direkt şu kutumuzun içerisine, zincirimizin içerisine yine 2 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın arada 2 zincirimi çektim. Yine hemen 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bir tane de şu boşluğumuza hemen şu ikili trabzanımızın tepe noktasına ikili trabzan yapıyoruz. Yani alttaki işlemi bir üstte de yine tekrarlıyoruz. Bakın şu şekilde devam ediyoruz. Yine bir zincir, hemen aynı yere bir tane ikili trabzan. Evet, şimdi bakın hemen diğer kısma geçtim. Şuraya değil, şu hemen bakın şurada bir tanesini hemen tepe noktasına ikili trabzan yaptım. Zincir içerisine 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın hemen arada 2 zincirimi çektim. Hemen aynı yere 2 tane ikili trabzan yaptım. Ve bir tane de şu kısma yapıyoruz. Bakın şöyle hemen tepe noktasına ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tane ikili trabzan, bir zincir, aynı yere bir tane daha ikili trabzan ve hemen bakın şu noktamıza bir tane ikili trabzan, hemen bir zincirin içerisine 2 tane ikili trabzan ve yine arada 2 zincir, hemen arada 2 zincirimizi çekiyoruz. Şöyle aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz zincir içerisine. Hemen bir tane de şu tepe noktasına ikili trabzan yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu işlemi yapıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın şu şekilde yine şuraya hemen bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve burada hemen zincirimizi çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Bakın bir zincirimizi sayıyoruz. Bir de diğerine hemen ikili trabzan yaptım. Hemen yine zincir içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın böylelikle 2, 4 olmuş oldu. Ve aradaki zincirimi çektim. Tekrar zincir içerisine 2 tane ikili trabzan. Bakın hemen bir yandakine, bakın boşluktaki hemen ikili trabzanımızın tepe noktasına bir tane yaptık. Bir tane de bu kısma yapıyoruz hemen ve devam ediyoruz. Bakın bu şekilde tekrar arada bir zincir, aynı yere bir tane ikili trabzan. Burası hep aynı zaten. Bakın hemen birinci, bu bir taneye değil ikinciye, bakın şu birinci değil şu ikinciye, yani ortadakine hemen bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane de yandakine ikili trabzan yaptım. Ve zincir içerisine de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın toplamda burada 1, 2, 3, 4 tane oldu. Hemen 2 zincirimi çekiyorum. Hemen aynı yere bakın zincir içerisine 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın hemen bir sonraki zincirimizin tepe noktasına, pardon ikili trabzanımızın tepe noktasına
bir tane ikili trabzan, hemen bir yandakine tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Bakın toplamda bu şekilde dörder dörder olacak. Devam edelim. Bir kez daha göstereyim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya arada bir zincir. Bakın aynı zincir içerisinde bir ikili trabzan. Burası aynı, zaten anlaşıldığını düşünüyorum artık. Bakın burada 1, 2, 3 taneydi. Hemen ortadaki ikili trabzanımızın tepe noktasına battım. Hemen bir yandakine battım ve ikili trabzan yaptım. Hemen zincir içerisine de 2 tane ikili trabzan yaptım. Ve arada 2 zincirimi çektim. Hemen 2 tane yine zincir içerisine 2 tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Hemen bir yandaki, bakın şuradaki ikili trabzanımızın tepe noktasına bir ikili trabzan, bir tane de yandakine şöyle ikili trabzan çalıştım. Bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Sıramızın sonuna kadar örüp gelelim. Evet, bakın bu şekilde dörderli yaparak yine sıramızın sonuna geldim. Bakın şimdi burada bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bakın bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Ve hemen 1, 2, 3 zincirimi çektim. Hemen bir yandakine, bakın bu boşluğa değil, bir yandakine hemen ikili trabzan yapıyorum. Bakın 2 tane de zincir içerisine yapıyorum. Hemen arada 2 zincirim ve yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum zincir içerisine. Bakın bir tane hemen yandakine, bir tane de diğer yandakine. Yine dörderli grup olacak arkadaşlar. Alttaki gibi yine dörderli grup olacak. Bir sonrakine geçelim. Aynı, burayı zaten artık anladık. Hemen arada bir zincirimiz, aynı yere bir tane daha ikili trabzanımız. Ve şimdi bakın burada şu birinci, şu ikinci. Hemen şu kısma bir ikili trabzan yaptım. Bir tane de hemen yandakine yaptım. Bakın şöyle. 2 tane de zincir boşluğumuza yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın yine toplamda 4 oldu. Arada 2 zincirim. Yine zincirimizin içerisinde 2 tane boşluk. Pardon, 2 tane ikili trabzan. Bakın hemen bir yandakine bir tane. Hemen şu kısma bir tane daha, şu kısma hemen ikili trabzan çalıştım. Bakın dörderle 2 4 2 4. Şimdi devam ediyoruz. Boşluğumuza geldik. Yine arada bir zincirimiz. Bu şekilde bir kez daha gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şuradan şu kısma bir, şuradan ikinci. Bakın bu şekilde 2 tane ikiliyi trabzanımızı alttaki 2 tane ikili trabzanımızın üstüne yapıyoruz. 2 tanesini de zincir boşluğumuza yapıyoruz. Bu şekilde 4 tane ikili trabzanımız oluyor. Hemen arada 2 zincirimiz. Bakın yine devam ediyoruz. Yine zincirimizin içerisine 2 tane ikili trabzan. Hemen bir yandaki şu boşluğumuza bir ikili trabzan ve bir diğer ikili trabzanımızın üzerine çalışıyoruz. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Artık arttırma yok. Bu şekilde dörderli olarak yine bir sonraki kısımda gelince bakın yine bu birinci, bu ikinci olacak. Değişmeden. Burada da yine bakın 1-2 tane ilmek kaydırma yapacaksınız. Yine aynı şekilde zincirinizi çekip başlangıç noktasına geleceksiniz. Bu şekilde belli bir uzunluğa kadar çalışacağız. Bakalım şöyle bir hesap edelim. Şöyle hemen hemen şu kadar falan olsa elbisemiz için yeterli olur diye düşünüyorum. Yaklaşık herhalde bir 5 sıra, 5 ya da 6 sıra bir örüp gelelim arkadaşlar. Ona göre kaç sıra ördüğümü tekrar söyleyeyim. Dediğim gibi değişen bir şey yok. Artık dörderli gruplar çalışacağız. Dörderli olacak. Bakın 2 4 2 zincirimizi çekiyoruz. 2 4 2 zincirimizi. Burası zaten aynı. Bu şekilde elbisemizi istediğiniz uzunluğa kadar örüp gelelim. İstediğimiz uzunluğa ulaşınca bitireceğiz. Tamamlayıp gelelim sıralarımızı. Evet, elbisemi tamamladım arkadaşlar. Bakın son sırama da geldim. Hemen şu kısmında birlikte yapalım.
Pardon, arada bir zincirdi. Hemen aynı yere bir tane daha ve hemen ilk iki trabzanımızın tepe noktasına bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle ipimizi biraz uzun keselim. Şöyle bakın, ben toplamda dörtlü gruplara başladıktan sonra kaç tane yaptım hemen sayacağım sizin için. Bakın, önce ikili yaptık, sonra üçlü, sonra üçlü, sonra dörtlü. Dörtlü gruplarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra yapmışım. Siz istediğiniz uzunluğa kadar bu ölçüyü büyütebilirsiniz. Şu şekilde bakın. Şöyle. Ben küçük bir elbise çalışıyorum. Dediğim gibi 3, 6, 9 aya göre olur rahatlıkla. Bakın. Şöyle. Evet. Bu şekilde alt kısmına başka hiçbir şey yapmayacağız. Bu şekilde. Şimdi kol detaylarını yapalım. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz kollarını. Ama ben şuraya bir sıra daha gitmek istiyorum. Hemen göstereceğim sizin için. Bakın. Şimdi şu şekil düzdeyiz. Bakın, düzdeyiz. Bütünlük sağlanması için ben örgümü şöyle şu kısımdan başlamak istiyorum. Bakın. Şöyle. Şu kısımdan başlayarak ilerleyeceğiz. Şöyle hemen şuradaki kısma bakın. Şuradaki V kısmına bir tane çalışıyorum. Şöyle. 1 2 üçlü grup yaptım. Hemen bakıyoruz. Şöyle diğer kısma geçiyoruz. Bakın, buraya değil, bu kısma bir tane yapacağız. Şöyle 1 2 ve 3. Bakın, bu şekilde devam edeceğim. Hemen 1 2 ve 3. Bakın, böyle bu şekilde şöyle örgümüzün sonuna kadar gelelim. Hiçbir arttırma yok, eksiltme yok. Sadece kutucuklarımıza üçerli trabzan çalışarak devam ediyoruz. Şöyle sıramızın sonuna kadar. Dilerseniz uzun kollu yapmak için bu elbiseyi, bu kısmı uzatarak devam edebilirsiniz. Ben şimdi bir ya da iki sıra yapmayı düşünüyorum. Şöyle birinci sıramızı bir bitirelim. Görüntümüz nasıl olacak bir bakalım. Ona göre devam ederiz. Şöyle devam ediyoruz. Videoyu bölmeden devam etmek istiyorum ki şöyle bitiş noktasına kadar hemen gelelim. Çok güzel, sevimli bir elbise oldu. Minik prensesler için. Bu arada büyütebiliriz bu elbisemizi. Büyütmek için de yine sayı veririm, ölçü veririm videomuz sonunda. Ya da yorum kısmından da ulaşırsanız bu kısımdan da kaç yaş için yapacağınızı birlikte yazarım mesaj olarak da. Ya, bütün yaşlar için de video çekemiyoruz. Mantığını anlayınca zaten olay çözülüyor. Şöyle devam ediyoruz. Bakın, hemen şuradaki boşluğuma bir tane yapacağım. Bakın, şuradaki boşluğuma. Şöyle. Hatta şu kanadı da yapabiliriz. Sadece 1 2 ve 3. Şimdi şöyle bir tane de bu tarafta yapmak istiyorum. Şu boşluğumuza bakın, şuradaki, yine şuradaki herhangi bir boşluğa yapabilirsiniz. Bakın, burası
kasmaması için 2 ve 3. Şimdi şuraya hemen bir tane ilmek kaydırma yaptık. Bakın şöyle yine üçerli gruplar oldu. Bakın kolumuz bu şekilde kasmamış oldu. Şöyle. Bakın kol altı. Çok volanlanırsa bakarsınız şuradaki bir taneyi yapmaya da bilirsiniz. Direkt kapatabilirsiniz orta kısma yapıp. Ama böyle daha güzel oldu. Dediğim gibi isterseniz bir sıra daha gidebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz hiç örmeden o şekilde de kalabilir. Bu kadar. Kol kısmımızda bu kadardı arkadaşlar. Diğer kolumuzu da aynı şekilde çalışıp gelelim. Şimdi ben dilerseniz şurada bakın yaka kısmından, arka sırt kısmından düğme deliklerini, düğme kısımlarını açacağız. Ben 2 tane şeffaf düğme düşünüyorum ya da ince düğme de olabilir ama şeffaf daha iyi olur diye düşünüyorum. Küçük bir bebek için yaptığımız için ama siz istediğiniz düğmeyi kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bu kısımdan devam edelim. Evet. Şöyle bir zincir çekerek hemen şöyle ipimi şu kısımdan direkt bakın sabitliyorum. Şöyle. Bakın burada hemen sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Bakın şuraya hemen bir sık iğne yapıyoruz. Bakın devam edeceğiz. Şöyle. Bakın zincir kısmına geldik. Hemen içerisine bir sık iğne yaptım. Bir tane şu hemen bakın boşluğa. Hemen şu kısma bir tane sık iğne yaptım. Bakın şöyle çok büzmemesi lazım. Çok büzerse şuradaki zincir kısmına bir tane daha yapabilirsiniz. Onu siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle bir tane sık iğne yaptım. Bir tane şu zincir boşluğuna hemen bakın şöyle devam ediyorum. Bir tane bu kısma. Bakın çok kasarsa dediğim gibi eğer çok böyle kasma ihtimali olursa buralara 2 tane yapabilirsiniz. Şu an normal gibi gidiyor benimki. Eğer sizlerde kasma olursa 2'şer tane de yapabilirsiniz. Sorun değil. Şöyle devam ediyoruz. Bakın. Hemen şu kısma geldik. Bakın bir tane boşluğa yaptım. Bir tane zincir içerisine yaptım. Hemen şu kısma bir tane yapalım arkadaşlar. Bakın şuraya gözüküyor mu? Şuraya hemen bir tane sık iğne yaparak dönüyoruz. Diğer tarafa geldik. Şimdi karşı taraftayız. Bakın karşı tarafa geçtik. Hemen zincir içerisine yapmıştık zaten. Pardon, boşluğa yapmıştık. Bir tane hemen zincir kısmına, hemen yine boşluğumuza bu şekilde dolduracağız. Şöyle. Dediğim gibi siz elinizle de onu ayarlayabilirsiniz örgünüzün sıklığına, bolluğuna göre. Burası bu şekilde tamamen sık iğne yapacağız. Şimdi şuradan devam edelim. Şöyle boşluğumuza yapmayı unutmuşuz. Şöyle bir tane hemen şu kısma. Bakın geldik. Hemen şuradan ipimizi de saklayarak devam edelim ve şuradayız şimdi. Bakın. Şimdi şöyle bir sıra sık iğnemizi gittik. Herhangi bir volanlanma ya da büzgü olmadı. Bakın. Şimdi devam edeceğiz. Bu tarafta işimiz bitti. Bu tarafa bir kez gidip ikinci kez gelirken artık düğme kısımlarını açmak istiyorum. Ya da 3 kez de gidebilirsiniz. Şimdi bir kez daha üzerinden gidelim. Bir zincir çektik. Örgümüzü çevirdik. Ve aynı yerden sık iğne gidiyoruz. Bakın. Bütün sık iğnelerimizin üzerine sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz.
Şöyle. Evet, devam ediyoruz. Evet. Şimdi burada bakın şu kısma tekrar dönmüyoruz. Hemen şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen örgümü çeviriyorum. Bakın bir tane daha yapmam gerekiyormuş. Onu da yapalım hemen. Şöyle zincirimi tekrar söktüm. Hemen bir tane daha şuraya yapıyorum. Bakın sondakini unutmuşum. Hemen bir zincirimi çektim. Bakın şöyle görelim. Bakın şuradayız. Şimdi burada düğme deliklerini açacağımız için bu kısmın üzerine binecek. Bu şekilde hoş bir görüntü olacak. Şimdi devam edelim. Bir tane zincirimi çektim. Hemen bakın hemen bir yanda hemen dibindekine, yani şuraya değil de, pardon, şöyle çevireyim, yanlış çevirmişim. İp katlandı. Hemen şu kısma bir tane sık iğne yaptım. Bakın burada 2 tane zincir çekelim. Şöyle 2 tane zincir. Bakın şöyle birinciyi atlayalım. İkinciye şu şekilde bir düğme deliği açalım. Bakın. Bu küçük bir düğme kullanacaksanız bir tane zincir çekerek, şöyle göstereyim onu da. Bir tane zincir çekerek direkt yine aynı kısma batarsanız, şöyle bir tane zincir çekip aynı kısma batarsanız bu sefer çok küçük olur. Yine olmuyor ama şöyle yapabilirsiniz, yine 2 zincir çekip bu kısma yine batabilirsiniz. Bakın şöyle çok küçük bir şey kullanacaksanız düğme. Ama en mantıklısı şu şekilde 2 zincirimizi çektik. Hemen ikinci kısma bir sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bakın şu şekilde, zaten çok büyük bir delik oluşmadı. Dediğim gibi burada 3 de çekebilirsiniz. Düğmenizin büyüklüğüne göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum ben. Bir tane de bitiş noktamıza yapacağım. Aynı şekilde. Ve bu şekilde bakın şöyle hemen şu kısmından değil şu kısma atlayacağım için iki zincirimi çektim. Hemen birinci değil ikinci kısma geldim. Pardon, şöyle sık iğnemizi yaptık. Bakın düğme deliğimizi burada oluşturduk. Bir tane de sonda kalan sık iğnemizi yaptık ve şöyle sabitleme zincirimizi çekerek şöyle bakın bu kısmı hemen şöyle ipimi keseyim arkadaşlar. Daha net gözükmesi için. Şöyle bakın şu kısmı şöyle buraya böyle, şurada düğmelerimiz olacak karşılarında ve şu şekilde düğmelerimizi buraya kapatacağız arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Şöyle. Şimdi bitirdik arkadaşlar. Elbisemizi bitirdik. Ben düğmelerini dikeceğim. İplerini gizleyeceğim. Hafif bir buhar ütüsü yapacağım. Bu şekilde örgümüz tamam. Hepinize kolay gelsin. Bitirelim. Bir ondan sonra tekrar bir görüntü çekelim. Evet, elbisemizi tamamladık arkadaşlar. Bakın ipliklerini temizledim. Şöyle 2 tane küçük düğme ekledim. Bir de şu hatırlarsanız 2 zincirle kutucuklar oluşturmuştuk. Bu kısım için de ben şu şekilde kendi ipinden bir kemer ördüm. Nasıl yaptım bunu? İpi 2 kat yaptım ve belli bir uzunluğa kadar zincir çektim. Bu kadar. Ama siz dilerseniz bu kısma kurdele de takabilirsiniz. Kurdele de olur. Ama ben ip yaptım. Böyle bu şekilde bağcık yaptım. Bu şekilde sizler de böyle yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi boş da kalabilir. Kurdele de takabilirsiniz. Bu şekilde bakın örgümüz, elbisemiz hazır. Büyütebilirsiniz istediğiniz ölçüde, uzunlaştırabilirsiniz. Dediğim gibi daha büyük yaşlar için de yapabilirsiniz. Şu kısmı ayarlamamız lazım. Eğer yorum kısmından yazarsanız daha büyük yaşlar için oradan size sayı verebilirim. Elbisemiz bu şekilde çok güzel oldu. Mini minnacık. 6-9 ay rahatlıkla giyebilir. Daha küçüğünde çalışabilirsiniz isterseniz. Dediğim gibi yorum kısmından yazarsanız
Ben size oradan detaylı bilgi veririm. Evet, bu şekilde hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız bir sonraki projemden haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize kolay gelsin.